Herkese merhabalar canlar. Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayım. Fakat plansız, programsız bir video bu. Spontane gelişti. DJI Osmo Pocket 3'lerimize yeni bir firmware güncellemesi geldi. Bu güncellemenin içeriği neler, neler değişti, DJI sevdiğimiz ya da sevmediğimiz neleri değiştirmeyi seçti. Bunları hızlıca bu videoda sizlere toparlamaya çalışacağım. Haydi hemen videoya geçelim. Bildiğiniz gibi 2 aylık süreç zarfında haftalık olarak sizlere DJI Osmo Pocket 3 ile alakalı kutu açılımından tutun da ayarlarına kadar, modlarına kadar, ipuçlarına kadar birçok video hazırladım. O videoların da bağlantılarını şu yukarılara bir yerlere bırakırım. İsterseniz oradan başlayarak izleyebilirsiniz. Fakat videoya geçmeden önce sizden ricam bu videoyu beğenip kanala bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü bildiğiniz gibi her beğeni, her abone şöyle alnımızın terini silmek anlamına geliyor arkadaşlar. Gerçekten emek vererek, vaktimizden harcayarak bu içerikleri hazırlıyoruz. Sizden ricam bu isteğimi kırmazsanız çok sevinirim. Haydi şimdi videoya başlıyoruz. Cihazınızı çalıştırdığınızda ya da DJI Mimo'ya bağladığınızda güzel bir güncelleme uyarısı alıyorsunuz. Bu tarz cihazlarda güncellemeler her zaman bizlere heyecanlandırmıştır, keyif vermiştir. İndirme seçeneğini seçtiğinizde yaklaşık 152 MB'lık bir paket indiriyor Pocket 3 ve kurulumu da ortalama 2 veya 3 dakika kadar sürüyor. Peki bu güncelleme paketinin içerisinde neler geliyor? Hemen hızlıca sırayla bakalım. Birinci ve bence bu güncelleme paketinin en güzel özelliği görüntü kaydını iptal etme özelliğini getirdi Pocket bize. Ne işe yarıyor peki bu? Örnek veriyorum, bir kayıt esnasındasınız ve çuvalladınız, yani diliniz dönmedi, kekelediniz veya çekim yaparken aradan biri geçti veya istediğiniz görüntüyü elde edemediniz. Tek yapmanız gereken şey kayıt düğmesine uzunca basılı tutmak. Bu sayede Pocket kaydı durdurduğu gibi aynı anda kaydı hafıza kartınızdan da siliyor. Yani o kaydı hiç çekmemiş oluyorsunuz. Peki bu ne işe yarıyor? Hafıza kartınızı daha verimli kullanmayı ve gereksiz kayıtların içinde boğulmanızı engelliyor. Ben bile şu an bu videoyu çekerken birçok kere söyleyeceğim cümleyi toparlayamadım. Güncelleme öncesinde bunları bilgisayardan tek tek izleyip hangisinin hatalı olduğunu bulup siliyordum. Şu an çuvalladığım zaman denkleşör düğmesine uzunca basılı tutup kaydı silip tekrar yeni bir kayıtla çekimlere başlıyorum. Kaydı iptal etme işlevi şu an için maalesef Motion Lapse, Time Lapse ve web kamerası modunda aktif değil ama DJI güncelleme paketinin içerisinde bunu bir cümle olarak yazmışsa büyük ihtimalle bir sonraki güncellemelerde o modlara da bu özellik gelecektir. Çünkü gerçekten hayatınızı çok kolaylaştıracak bir özellik. Bunu beğendik. İkinci güncellememiz DJI Mikrofon 2'nin kayıt esnasındaki ses düzeyine gelmiş. Yani kullananlar bilirler, özellikle böyle montaj programlarında kurguya başladığınızda Mikrofon 2'den yaptığımız sesler gerçekten kusursuzdu. Fakat ses düzeyi birazcık düşüktü. Bunu biz genelde ses efektleriyle veya filtrelerle halletmeye çalışıyorduk. Fakat DJI sağ olsun ona da el atmış. Artık DJI Mikrofon 2 ile kayıt esnasında sesimiz olduğundan biraz daha yüksek çıkacak. Zaten bunu şimdi göstereceğim eğrilerde göreceksiniz. İlk gösterdiğim görüntüdeki kayıt güncelleme öncesinde yapmış olduğum Mikrofon 2 kaydına ait. İkinci gün gösterdiğim kayıt ise güncelleme sonrasındaki Mikrofon 2'nin kaydına ait. Gördüğünüz gibi arada ses dalgalarında bariz bir fark var ve neredeyse istediğimiz video kayıt sesine yakın seviyede kayıt yapmış Mikrofon 2. Bunu da beğendik. Üçüncü güncelleme ise dahili mikrofonumuz, yani cihazımızın üzerindeki çevresel mikrofonlara güncelleme getirilmiş. Bildiğiniz gibi biz yedekli kayıtlar alıyoruz arkadaşlar. Yani ben Mikrofon 2'yi kullanırken aynı anda Pocket 3 de benim şu an sesimi yedek olarak kaydediyor. Fakat arada şöyle bir sıkıntı vardı. Mikrofon 2'den aldığım ses gerçekten stereo kalitesinde ve çok keyifliyken Pocket 3'ün almış olduğu kayıt maalesef monoydu ve yani etraftaki çıtırtıdan, işte hırıltıdan, kapı gıcırtısından her şeyi alıyordu içine. Çok yüksek seviyelerde ses almasının yanı sıra aşırı miktarda dip ses alıyordu. Şu an DJI onu da düzelttiğini söylüyor. Artık çevresel mikrofonlardan aldığımız yedek seslerde stereo kalitesinde, yani Mikrofon 2'nin kaydına yakın. En azından Mikrofon 2'de bir sorun çıktığı durumlarda çevresel mikrofonlardan aldığımız yedek kayıtları artık gönül rahatlığıyla kullanabileceğiz. Bunu da
beğendik. Dördüncü güncellememiz selfie modundaki 5 eksenli joystick'in saçmalamalarını engellemek için yapılmış. Buna da çok teşekkür ediyoruz. Yani nedir işin özü? DJI Pocket 3 bizi değil de karşı tarafı çekiyorken joystick'i sağa çektiğinizde sağa, sola çektiğinizde sola dönüyordu. Fakat siz selfie moduna getirdiğinizde joystick yine sanki kamera karşıya bakıyormuş gibi hareket ediyordu. Yani o zaman ne oluyordu? Ben joystick'i sola çektiğimde Pocket sağa çektiğimde de Pocket sola dönüyordu ve bu kısa süreli bir kargaşa yaratıyordu bizde. Sağ olsunlar bunu da düzeltmişler. Artık 5 eksenli joystick kameranın ileriye mi size mi dönük olduğunu fark edip ona göre hareket etmenizi sağlıyor. Yani selfie modundayken size göre, ileriye bakarken de karşı tarafa göre kendini ayarlıyor. Yine bunu da beğendik. 5. güncellememizde arkadaşlarım cihazı dahili olarak bilgisayarına bağlayıp OTG bağlantısı üzerinden dosyalarını aktaranlar için gelmiş. Ben genelde cihazın hafıza kartını çıkarıp hafıza kartından dosyalar almayı tercih ediyorum ama illaki OTG bağlantısını kullananlar da vardır. Ne oluyordu bu aşamada arkadaşlar? Cihazı bilgisayara bağladığınızda OTG dosya aktarım modunu seçerseniz otomatik olarak gimbal kendini kilitliyor ve dosya aktarım modunda bekliyor. Yani sanki gimbal kapalıymış gibi kamera kendini içeriye doğru çeviriyordu. Fakat dosya aktarımını bitirip de gimbalin kablosunu çıkardığınızda kendiliğinden birden açılmaya çalışıyordu. Ne oluyor bu da? Eğer siz gimbali yere yatık pozisyonda koyduysanız kamera kendini yerde sağa sola sürekli vurmayı seçiyordu. Bu da tabii olumsuz bir özellikti bizim için. Daima gimbali ayakta tutmak zorunda kalıyordunuz ve kısa süreli bir panik yaratıyordu bizde bu. Sağ olsun DJI bu güncellemeyi de bu sorunu da ortadan kaldırmış. Nedir peki? Siz OTG dosya aktarım modunu seçtiğinizde gimbal kendini kitlemeye alıyor ve siz dosya aktarımını bitirdikten sonra kabloyu çekseniz bile gimbal ekranında şöyle bir mesaj veriyor. Gimbal zaten depolama konumunda kilitli. Çıkış yapıp kullanmak istiyor musunuz? Eğer çıkış tuşuna basarsanız gimbal otomatik olarak kendini açıp kamera çekim moduna dönüyor. Eğer çıkışa basmazsanız da siz basana kadar o şekilde kilitli modda kalıyor. Bu sayede gimbal yerde yatık konumda dosyaları aktarırken bizi bu panik halinden de çıkarmış oluyorlar. Bunu da yine beğendim. 6. ve son güncellememizde yine DJI Mikrofon 2'ye geldi arkadaşlar. Nedir bu? Ben canlı yayın yapmadım şimdiye kadar hiç Mikrofon 2 ile. Fakat yapan, özellikle yurt dışında kayıt yapan arkadaşların videolarından görmüştüm. Bazı anlarda Mikrofon 2 canlı yayındayken parazit yapmaya başlıyor. Sürekli alttan bir çıtırtı sesi geliyor ve sanki böyle bağlantı kopacak aşamasına geliyormuşsunuz gibi oluyordu. DJI bu güncellemesiyle birlikte bu parazit olayını da gidermiş. Eğer canlı yayında kullanırsanız güncellemeden sonra belki fark edebilirsiniz. Ben de mutlaka bunu canlı yayın olarak bir kere deneyip kullanacağım ve orada göreceğiz. Bakalım DJI bu aksaklığı ne kadar giderebilmiş. Bu 6 ana güncellemenin dışında tabii ki DJI aralara böyle küçük değişiklikler de yapıyor. Fakat bunu o listenin içerisinde yer vermiyor. Ben cihazı güncellemeden sonra şöyle iyice bir kurcaladım. Bütün menülere bir girdim çıktım. Tek gördüğüm ekstra özellik de şuydu. Aşağıdan yukarıya doğru çekip 4K, 5K çözünürlük seçtiğiniz bölümde sağ alt tarafa bir info bölümü getirmiş. Yani böyle i diye küçük bir işaret var. Tıkladığınızda videonun kodeğini, videonun frame rate'ini falan görebiliyorsunuz. Benim gördüğüm küçük ekstra güncelleme ve düzeltme de buydu. Siz de cihazı kurcalarken bu güncelleme ile birlikte gelen yeni özellikler görürseniz videonun alt tarafında yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet canlar, kısa bir video olsun diye uğraştım. Hızlı anlattım bazı şeyleri. Umarım anlaşılmıştır. Umarım açıklayıcı olabilmiştir. Bu ve buna benzer güncellemelerle alakalı Pocket 3'te dikkat ettiğim, sonradan farkına vardığım ayarlarla alakalı veya karşılaşılan sorunlarla alakalı çözüm videoları çekmeye devam edeceğim. Sizin de yine bir sorununuz, gördüğünüz bir ekstra özellik veya içinden çıkamadığınız bir şey varsa aşağıda yorumlara yazarsanız elimden geldiğince kısa sürede video çekmeye çalışırım. Şimdilik bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.